Ne kadar kolay, hızlı ve görünür bir bilinçsizlikle. Ortalama bir adam, o garip karışıklıkta, krizden krize atlıyor. Hayatını bu kadar umursamazca çağırmaya alışkındı. Benim durumumda da öyleydi. 2 gün boyunca, Bournemouth'tan döndükten birkaç gün sonra, tamamen Hatton Garden'ın emekleri, inci satışı ve kabuk fiyatlarındaki dalgalanmalar. Tüm bunlara rağmen, 3. günün öğleden sonrası, kaldırımda topuklarımı tekmeleyerek geçirdim. Trafalgar Meydanı, kararım tamamen kararlı, geçişim ayarlandı ve benim Avustralya bileti, yelek cebimde saklanmıştı. Orada dururken, üstümdeki aslanların kasvetli, taş yüzleri vardı. Bir şekilde belirsiz görülen Nelson'ın anıtı da aynı şekilde dikkate görülmedi. Çünkü benim düşüncelerim zihnimle uzaklarda, bir okyanusu takip ediyordu. Başlıklar arasında acımasız yol geçirirken posta buharlı gemisi ile Sydney limanının sakin suları boyunca. Bu hoş bir hayalin kıvrımlarına o kadar kapılmıştım ki, omzumda ağır bir el hissettim ve erkeksi bir ses duydum kulağıma neşeyle. "Dick Hatteras, ya da ben Hollandalıyım," diye başladı. Sanki vurulmuştum. Bana düşünmek için verilen zaman kısa olsa da, yeterince uzun oldu. O ses, zihnimde tam bir sahne yaratıyordu. Son kez Yarraman adlı buharlı geminin köprüsünde olduğunu duymuştu, Doğu Queensland kıyısındaki kara ile çevrili Cairns limanı. Yanlarında bir kano dolusu kara adam gevezeliyordu ve muz yükü gemiye alınıyordu. Döndüm ve elimi uzattım. "Jim Percival," ağladım. "O kadar çok zevk, hayret gibi. Nasıl oluyor da böyle bir şey oluyor burada?" "3 gün önce geldim," diye yanıtladı yakışıklı genç adam. "Biz West India Docks'ın hemen yakınında nehirde yatıyordu. Yaşlı adam bizi tuttu, mutfak köleleri gibiydi. Ta ki asla almamamız gerektiğini düşünmeye başlayana kadar, yük dışarı. Bu sabah ofise geldim, tekrar geldim, seni gördüm. Burada duruyorsun, sanki 10.000 bir şey düşünüyormuş gibi, kilometrelerce uzakta. Sana söyleyeyim, neredeyse şaşkınlıktan fırlıyordum. Aynı yüz ve yapıya sahip 2 adam olamayacağını düşündüm. Bu yüzden sırtına vurdum, haklı olduğumu anladım ve işte buradayız. Şimdi ipinizi öğre, ama kal, önce daha uygun bir yer bulalım buna." Strand boyunca birlikte yürüdük ve sonunda şansımız geldi, eleştirmenlerin bile onayladığı bir çare evi keşfetmek. Burada, en son tanıştığımızdan beri yaptıklarımın çoğunu anlattım, düşündüğüm kadar merakını tatmin edecekti. O gizemli kişiyle buluşmam Fransız restoranında ve Baxter'a dair şüphelerim özellikle eğleniyordu onu. "Ne Rum dilencisin, kesinlikle," diye rahatsız edici eleştirisini söyledi bitirdiğimde. "Bunu düşünmen için dünyevi bir sebep var mı? Bu adam, Baxter, senin genç güzelin Becon'ım, ya da adı neyse." Şüpheli bir bakış gördüğünde yelkeni kısaltmaya hazır olmanı sağlayan şey gökyüzü hakkında mı? İçgüdü, değil mi? Bu tartışmadan kötü bir çıkış yolu. Her neyse, zaman ne kadar haklı ya da yanlış olduğumu gösterecek, ama ben geri döndüğümde bu olaydan daha fazla haber alacağımı sanmıyorum. Gelecek Cuma günü Saratoga'da Avustralya'ya karşı oynayacak. Peki şimdi ne yapacaksın? Hiçbir fikrim yok. İşim tamamlandı ve ben sadece Cuma gelene kadar boş boş duruyorum ve artık yapma zamanı gelene kadar yol açık. O zaman bende var, sen de benimle birlikte limana ineceksin. Ben tam 5'te eski dönecek. Bizimle yemek yiyeceksin, potluck, tabii ki. Eski arkadaşın Riley hala baş memur, 2. sıradayım, çırak olarak hatırladığınız genç Cleary şimdi 3. ve, eğer ben çok yanılmıyorum, eski Donald McLean'ı da gemide bulacağız, sevdiği motorlarla uğraşıyordu. O adamın yapabileceğine inanmıyorum, eğer olsaydı, itiş bloklarından ve piston çubuğundan uzak bir tatil geçirirdi, ücret almış. Eski günlerden bahsedeceğiz, seni karaya çıkaracağım gitmek istediğinde kendim. Ne dersin? Ben senin adamınım, dedim, teklifine bir hızla sıçrayıp ki bu kesinlikle öyle olmalı, ona iltifat ediyordu. Gerçek şu ki, bir tür şey elde etmiş olmaktan çok mutluydum. Londra için, çok sayıda mekanına rağmen bir arkadaşlık, eğlence ve 5 milyon sakini sadece kasvetli bir kervansarayda yalnız bırakılacak. Ayrıca, Yarraman'ın subayları ve eski dostlardım ve doğruyu söylemek gerekirse, kalbim özlem duyuyordu, bir gemi görmek ve geçmiş günler hakkında konuşmak için. Buna göre iskeleye doğru ilerledik. Yolculuk lekeleriyle lekelenmiş ve hava koşullarından yıpranmış tabaklarında Yarraman. Sürdüğü sürekli serseri hayatın izleri, içinde açıkça ortaya koyuluyor akıntı.
Bir su adamı kiraladıktan sonra gemiye alındık ve ben başsubayla tanışlığımı yenilemenin verdiği tatmin. Really, forart kapağının esnemiş ağzında. Çırak, Cleary, artık 3. subay onuruna yükseltilmiş, hoş geldin gülümseyerek Fogg, Selahed'in düzensiz çekilişinin arasından beni, o sırada mükemmel bir usta, McLean, elinde yağ kutusu ve anahtarla, beni karşıladı makine dairesinin girişinden sevgiyle Galce'de. Kaptan karaya çıktı, bu yüzden kendimi merdivenlere oturdum. Hurricane'deki ve hemen evimde hissettim. O buluşmaya katılan koşullar göz önüne alındığında, ben de orada kalmam. Terk edilmiş salonda yemek yememiz yeterli oldu ve daha sonra ara sokaktaki arkadaşım Percival'in kulübesine erteledim. Motor dairesinin içinde, birkaç şişe İskoç viskisi, bir tuhaf cam eşyalar koleksiyonu ve mükemmel puro çeşitleri üretildi. Percival ve Cleary, gençler olarak yerleşti kendileri üst ranzada. McLean, ki kendisi kendi evini terk etmeye ikna edilmişti toplantımız onuruna çamaşır makinesi olarak verildi. Really köşedeki yastıklı dolabı aldım, ben ise misafirleri olarak tuval sırtlı bir şezlongun lüksüne izin veriyordu. Baş harfler arka tarafı mevcut sahibinin arkaları değildi. İlk başta sohbet sınırlıydı ve Plimsoll'u kucakladı, cazibe unsurları Londra'nın ve yük fiyatlarındaki düşüşün, ama içeriği ikinci şişenin azalması, konuşma daha özgür hale gelmişti ve konuşma çok farklı kanallara ve enlemlere sürüklendi. Koşullar geçmiş günlerle bağlantılı olanlar geri çağrıldı. Uzun arkadaşların yüzleri, zamanın sisleri arasında gizlenenler tekrar akla geldi. Hikayeler her birine miras alan çeşitli denizcilik karakter türlerini gösteren diğerleri hızlı bir şekilde ardından, ta ki McLean haber vermeden kendi halini bulana kadar sesi, uyumsuz bir melodiye dönüştü. Bir şarkı diğerini çağrıştırıyordu, banjo üretildi ve bardakların şıngırdamasının sesine ayarlandı ve her an atmosfer daha da yoğunlaşıyordu. Bu konserin ne kadar süreceğini söyleyemem ama hatırlıyorum, Deniz İlahisi'nin 3. tekrarından sonra 1 mil uzaktan duyuldum, saatime bakıyorum ve saat 10'u geçmiş olmasına şaşırıyordu. Sonra ayağa kalktım. Geceyi kalma cazibesine direndim ve arkadaşıma hatırlattı Percival, beni tekrar karaya çıkarma sözünü veriyordu. Sözünde durdu ve 5 dakika sonra geminin yanından uzaklaşıyorduk. Ev sahiplerimin veda sözleri. Bugün bile yüzü hatırlıyorum. Baş mühendisin duvarlardan üzgün bir şekilde bana baktığını, titreyen sesi, hüzünlü tonlarla şunu vurguluyordu. Güzel doğumdan sonra oradaydım. Gül ve ağaç ipini görmek. Ve ilk akuşu kendi Louis'ini söyledi. Ve ben de kendi çocuğumu sevgiyle yaptım. Bu aşk dolu veda hala kulaklarımda çınlarken. Limehouse iskelesine ve arkadaşıma veda ederken kendimi Emmet ve Ropemaker Streets ile Church Road'un oraya giden dolambaçlı güzergahı, Doğu Hindistan liman yolu olarak bilinen aristokrat bir cadde. Gece karanlıktı ve yoğun bir yağmur yağıyordu. Bu da kaba görünümlü evler, çamurlu yol ve ayak lekeli kaldırımlar bir yönde onlar için her zamankinden daha da moral bozucuydu. Yine de hava koşullarının sert ve saatin geç saatleri, sokak kalabalıktı. Kara muhafızlar ve küfürlü kadınlar, böyle bir sınıf daha önce sert insanlarla karşılaştığım tüm deneyimlerimde hiç karşılaşmadığım gibi, birbirlerini kaldırımlarda az bir törenle itiyorlardı. Satıcılar eşyalarını bağırdı, küçük çocuklar kalabalığın arasına koşup çıktı. Hız ve alevli cin sarayları sürekli akıntıları içeri alır ve dışarı fırlatır kurbanlar. Birkaç dakika boyunca bu hüzünlü tabloyu izledim, zıtlık başkalarıyla zihnimde. Sonra sol elime döndüm, yolumu sürdürdüm Stepney tren istasyonunun hayal ettiğim yönde. Evet, öyleydi. Yürüyüş hoş değildi ama etrafımdaki hayatla ilgileniyordum. İnsanlar, dükkanlar, satıcıların arabaları ve hatta diyebilirim ki halk evleri. Sokakta 100 metreden fazla ilerlememiştim ki bir olay meydana geldi ve beraberinde bir tren getirecek önemli durumlar. Girişten geçerken küçük bir tarafa girdim, sokak sığınacağı. Kötü görünümlü bir meyhanenin kapısı aniden açıldı ve bir adamın bedeni buradan fırlatıldı ve önemli miktarda şiddet, doğrudan kollarıma. Onun desteği olma isteği yok. Onu kendimden ittim ve bunu yaparken kapıya baktım gelmişti. Camın üzerinde muhtemelen denizcilik ile ilgili bir resim vardı ve altında ise, Yeşil Denizci, adlı bir efsane var. Kısa bir Bournemouth yazısında ofis zihnimin önünde belirdi, Baxter'ın şaşkın yüzü, kapı eşliği, telgraf standındaki sallanan kalem Waze. Nikola, Green Sailor Hotel, Doğu Hindistan iskele yolu.
O kadar tam bir şaşkınlıktı ki, ilk başta aptalca ona bakmaktan başka bir şey yapamadım. Sonra merakım kendini gösterdi ve özel girişi ararken içeri adım attım. Kısa bir geçiş beni bitişik küçük ve kötü kokan bir odaya götürdü. Bar. Tezgahın popüler tarafında yer kalabalıktı, içeride kendimi bulduğum odada tek müşteri bendim. Küçük bir masa ortada duruyordu ve etrafında 2 ya da 3 sandalye dizildi. Birkaç dövüş baskısı ise duvarlara süsleme havası katıyordu. Diğer tarafta, girdiğim yolun solunda, bir perdeli kapı ise ötede benzer bir odaya işaret ediyordu. Küçük ama toprak sahibi olarak haklı olarak karar verdiğim ağır yapılı bir adam meşguldü, bir asistanla ilgileniyor, tezgahta içki dağıtıyor. Ama masaya vurdu, müşterilerini terk etti ve benim dilekler. Bir kadeh viski istedim ve masaya oturdum, Baxter'ın varlığıyla ilgili araştırmalarıma başlamaya hazırlık olarak gizemli bir arkadaş. Ama o anda ilk arkadaşımı koyuyordum, yarı çekilmiş perdenin arkasındaki kapıyı sorgulayın, ki bu kapı olmalıydı, güvensizce bağlanmış, yaklaşık 1 santim açılmıştı ve bir ses kulaklarımı selamladı. Bu beni şaşkınlıkla ayağa kaldırdı. Sesti, Baxter'ın kendisi. "Size temin ederim," diyordu. "Başından beri çaresiz bir işti ve hayatımda hiç bu kadar rahatlamamıştım, gerçekten veda etmeye gelmişti." Bu noktada biri kapının açık olduğunu fark etmiş olmalı. Çünkü birinin sandalyesinden kalkıp ona doğru geldiğini duydum. Oyunculuk merak etkisi altında, kendisi için de zararlı olan bir merak etkisi altında, benim için şanslıydı, kapıyı kapatmadan önce daha geniş açtı ve oturduğum odaya baktı. Baxter'dı ve eğer yaşarsam, yüz gözleri düşerken yüz ifadesini asla unutmayacağım üzerime gelsin. "Bay Hatteras," diye nefes nefese kaldı, duvara tutunarak. Onu dezavantajlı bir şekilde ele geçirmeye kararlı olarak, ona doğru koştum ve titriyorum, elini sıcak bir şekilde tuttu. Aynı zamanda onun attığını fark etti, onun din adamı kostümü. Artık bunu yaptığını iddia etmek için çok geçti. Beni tanımadığım ve ayağımı ona koymak için önlem aldığım için kapıyı kapatması da aynı derecede imkansızdı. Bunu görünce teslim olmaya zorlandığını hissettim ve bunu ona hak ederek bunu kabul edeceğim. Bunu mümkün olduğunca zarafetle yaptı. "Bay Baxter," dedim, "burası beklemem gereken son yer, görüşürüz. İçeri girip oturabilir miyim?" Cevap vermesine izin vermeden odaya girdim. Kim olduğunu görmeye kararlıydım. Belki de onun arkadaşı olabilir. Tabii ki, kendi zihnimde oldukça yerleşmiştim, Bournemouth'tan telgraf yaptığı kişi olduğunu söyledi, başka bir deyişle Nikola. Ama Nikola kimdi ve onu daha önce hiç görmüş müydüm? Merakım çok beklenmedikçe tatmin edilecektim o da. Orada, masada otururken, yarı içilmiş bir sigara parmaklarının arasında, yüzü bana dönmüş, benim restoranda satranç oynarken gördüğünü görmüştü. Bana cebimdeki kartlarla ve beni böyle bir şekilde uyaran adamın ismini sevgilimin ayrılışınla ilgili gizemli bir moda. O Baxter'ın eviniydi muhabir. O Nikola'ydı. Ne sürprizim olursa olsun, o hiç de şaşırmadı, huzursuzdu. Ama sakin bir şekilde yerinden kalktı ve bana elini uzattı. Bunu yaparken şöyle dedi: "İyi akşamlar, Bay Hatteras. Sizi görmekten çok memnun oldum ve daha fazlası, senin ve değerli eski dostum Baxter'ın tanıştığını duyduğuma sevindim önce. Oturmaz mısın?" Masanın diğer ucundaki bir sandalyeye oturdum. Baxter bu arada birbirimizden diğerine bakıyordu. Sanki kararsız mı, git ya da kal. Ancak şu anda kararını vermiş gibiydi ve Nikola'ya doğru ilerlerken, gördüğüm bir samimiyetle söyledi, beni bu kokudan uzaklaştırmak için varsayıldı. "Bu yüzden Doktor Nikola, sizi bir sefer düzenlemeye ikna edemem," adını verdiğim eser. "Eğer atacak 5.000 poundum olsaydı," diye yanıtladı Nikola, "belki de atabilirim." "Düşünün, Bay Baxter, ama ben düşünmediğim için siz de bunun öyle olduğunu anlamalısınız, imkansız." Sonra diğerinin gitmeye sabırsızlandığını görünce devam etti. "Gitmen gerekiyor mu? O zaman iyi geceler." Baxter, ikimizle de zorla bir samimiyetle el sıkıştı ve böylece odadan sessizce çıktı. Kapı kapandığında Nikola döndü bana. "Sonuçta bir misyonerin hayatında bir ilgi duyuşu olmalı," dedi. "Eski öğretmenim Baxter, bildiğiniz gibi, rahat bir genç Beckenham markisi ile görev yaparsa, bu görevi kendisi doğru, gerçekten sahip olmaya değer bir şeye yol açabilir gelecek, ama burada geri dönmek için onu teslim etmeye hevesli. Yeni Gine'deki çalışmasına, zorlu hayatına, yetersiz yiyeceğine ve neredeyse kesin ölüm. O zaman Yeni Gine'deydi. 5 yıl, bana öyle söylüyor. Bundan emin misin?
Kesinlikle. O zaman söyleyebileceğim tek şey, Bay Baxter'ın kıyafetine rağmen her zaman gerçeği söyle. Bunu düşündüğün için üzgünüm. Dua et, söylemenin ne sebebi var, peki? Sadece Bournemouth'ta onunla yaptığım bir konuşmada, kasıtlı olarak bana Yeni Gine'ye hiç yakın olmadığını bildirdi. Hayat, onu yanlış anlamış olmalısın. Ancak bununla hiçbir ilgisi yok biz. Daha hoş bir konuya geçelim. Zil çaldı ve ev sahibi açınca daha fazla sipariş verdi ikram. Vardığında bir sigara daha yaktı ve geriye yaslandı sandalyesinde, yarı kapalı gözlerle bana baktı. Sonra en ilginç ve garip olaylardan biri ortaya çıktı bu toplantıyla. Sandalyesine uzanmadan ben, masa ayağına hafif bir tırmalama duydum ve hemen ardından Tofut çukuru kadar siyah devasa bir kedi sıçrayarak masaya baktı ve kararlı bir şekilde bana baktı, gözleri parlıyordu ve sırtı kavisli. Sayısız kediler gördüm. Çinli, Farslı, Men, Avustralya yabani kedisi ve İngiliz tekir kuşu. Ama hiç hayatımın tamamı, Doktor Nikola'nın sahip olduğu gibi bir başka bir hikaye. Neredeyse 1 dakika boyunca bana kötü gözleriyle baktığında, ustasına zarifçe yaklaştı, kendini geriye doğru ovuşturdu ve koluna doğru ilerledi. Sonra şaşkınlıkla onun üzerine tırmandığını gördü, omzunu ve yine sabit dikkatini bana verdi. Doktor Nikola yüzümdeki hayranlığı görmüş olmalı, çünkü o meraklı bir şekilde gülümsedi ve canavarı kucağına ikna etti. Uzun, beyaz parmaklarıyla kürküne dokunmaya başladı. Aynı derecede tuhaftı, her zamanki gibi bir performansa tanık olma ayrıcalığına sahip olmuştum. Ve böylece, Bay Hatteras, dedi yavaşça, ayrılmayı düşünüyorsunuz biz. Evet, diye yanıtladım, doğal bir şaşkınlıkla. Ama nasıl biliyordun? Büyü numaralarından sonra, onlara büyü numaraları demeye karar verdik. Ben düşün, sana 1-2 hafta önce gösterdim, acaba böyle bir soru sormalısın bir soru. Bilet cebinde hala var. Konuşurken olağanüstü gözleri hiç ayrılmamıştı yüzümden. Ruhumu ve kedisini ustalıkla okuyor gibiydiler, çabalarını destekledi. Bu arada, o benliklerle ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Aynı büyü numaraları, dedim. Biliyor musun, bana çok tuhaf bir şey verdin, uyarı. Bunu duyduğuma çok sevindim. Umarım bundan faydalanmışsındır. Bu bana epeyce huzursuzluk kaybettirdi. Eğer bu size teselli edecekse. Bunu nasıl başardığını bilmek istiyorum. Yöntemlerimi açıklarsam, büyücü olarak şöhretim yakında yok olur, dedi cevap verdi. Hala kararlı bir şekilde bana bakarak. Ama sana vereceğim güçlerimin bir sergisi. Aslında, başka bir uyarı. Sen de öyle oldu mu bana olan güveni kabul edecek kadar mı? Önce ne olduğunu bekleyeceğim, diye temkinli bir şekilde cevap verdim, denemeye çalışarak gözlerimi onunkinden çek. Sana uyarım şu, gelecek Cuma günü Saratoga ile Avustralya'ya gitmeyi planlıyorsun, değil mi? O zaman gitme, senin gibi hayatını sev, gitme. Aman Tanrım, ve neden olmasın ki, ağladım. Yarım dakikadan fazla bana sabit baktı, sonra cevap verdi. O korkunç gözlerden ve düzenli bir bakış yoktu. Kedinin siyah tüylerindeki o uzun beyaz parmaklar soğuk algınlığı gönderiyor gibiydi, omurgamdan aşağı doğru ürperdi. Yavaş yavaş merak hissetmeye başladım, başımda baş dönmesi hissi vardı. Çünkü, gitmeyeceksin, gidemezsin, gitmeni yasaklıyorum. Çaba göstererek uyandım ve ağlayarak ayağa fırladım yani. Peki bana bir şey yapmamı yasaklamaya ne hakkın var? Devam edeceğim Cuma, ne olursa olsun. Ve beni engelleyecek adamı görmek isterim. Gerçi beni hipnotize etme girişiminin, kesinlikle bir deneme, başarısız olmuştu. O ise hiç de başarısız değildi, huzursuzdu. Sevgili dostum, diye nazikçe mırıldandı, külünü devirerek masanın kenarına sigara çıkardı. Kimse bunu istemiyor, seni engelledim. Kendi isteğinle verdim sana, bana adaleti yapacaksın, bunu kabul etmek, küçük bir tavsiye. Eğer takip etmek istemiyorsanız bu senin derdin, benim değil, ama lütfen beni suçlama. Zorunda mısın gerçekten, şimdi mi gidiyorsun? O zaman iyi geceler ve hoşça kal, çünkü sanırım ben değilim hattın bu tarafında, tekrar görüşürüz. Uzattığı elini tuttum ve iyi geceler diledim. Bunu yaptıktan sonra ben evden çıktı. Evdeki tek adama veda ettiğine çok sevindim, gerçekten korktuğum hayatım. Trende, şehre dönerken toplantıyı gözden geçirmek için geldim, Green Sailor'da ise bir dizi çözülmesi çok zor sorunlar. Nikola ilk olarak nasıl öğrenmişti adını? Wetherell'leri nasıl duymuştu? O gizemli kişi miydi? Wetherell'i İngiltere'den kovmuş, kimle buluşması?
Neden Baxter ona, tren kuruldu, telgrafı mı gönderdi? Ben yeni miydim ortaya çıkan tehlike? Baxter nasıl oldu da Yeşil Denizci'ye gelmişti, din adamı olmayan kostümle mi? Girişimde neden bu kadar rahatsız olmuştu? Neden Nikola, varlığını açıklamak için böyle zayıf bir bahane uydurmuş muydu orada? Neden Saratoga'da yelken açmamamı söylemişti? Ve yukarıda hepsi, neden amaçlarını güvence altına almak için hipnozmaya başvurmuştu? Bu soruları kendime sordum, ama birer teker cevaplamadım memnunluğumla. Başka hangi sonuca varsaydım, ancak en azından bir şey kesindi, o da benim orijinalim varsayım doğruydu. Bir yerde muazzam bir gizem vardı. Cuma gününden sonra ilgimi kaybedip etmeyeceğim kararsızdı görülmek. Otelimde neredeyse 12 olmuştum, ama geç mektup rafını incelemek için zaman buldum. İçinde 2 tane vardı adım yazılı zarflar ve çıkarıp yanımda taşıdım benim odam. Birinin taştığı Port Said'in posta damgasıydı ve sevgilimin el yazısıyla hitap edilmiş. Tahmin edebilirsiniz ne kadar hevesle onu yırtıp açtım ve içindekini büyük bir hevesle yuttum. Ondan Süveyş kanalının girişine güvenle ulaştıklarını öğrendiler, babasının her kilometrede moralini daha da toparladığını bu onu Avrupa'dan ayırıyordu. Artık neredeyse kendisiydi, o dedi, ama yine de karakteristik kararlılıkla eğlenmeyi reddetti kendimi damat olarak en ufak bir şekilde görmek. Ama Phyllis bizzat biliyordu onu ikna edebilmekten umutsuzluk duymadım. Sonra bir paragraf geldi, bana öyle tuhaf geldi ki, burada tekrar ettim. Yolcular, gördüklerimize göre, bir tane istisna, yeterince iyi bir grup insan. Ancak bu istisna dayanılmaz bir şekilde kabul edilemez, adı Prendergast'tır ve kişisel görünümü davranışları olağanüstü olduğu için rahatsız edici, saçları kar beyazı ve yüzünde çiçek hastalığı derin bir şekilde devirilmiş. Tabii ki bu onun değil hatası ama bu ona karşı duyduğum tiksinmeyi bir şekilde daha da kötüleştiriyor gibi görünüyor. Ne yazık ki Napoli'deki onun yanına atıldık ve o zamandan beri yaratık bu tanıtımdan o kadar varsaymıştır ki, beni bir an bile rahat bırakmaz. Baba ona hiç rahatsız olmuyor gibi görünüyor çok fazla, ama şükürler ki, Port Said'de tekneden ayrılırken, yolculuğun geri kalanı onsuz yapılacak. Mektubun geri kalanında sadece benim için önem veriyordum, bu yüzden ben verme. Okuduktan sonra katladım ve cebime koydum. Eğer teknede olsaydı muhtemelen Bay Prendergast'ın dikkatinin hoş olmayan ve hiç gereksiz değildi. Keşke önceden tahmin edebilseydim, 2 hafta içinde şüpheli zevkin tadını çıkaracağımı o beyefendi topluluğu, hayat kadar önemli koşullarda ve ölüm. Daha da güçlü düşünmem gerektiğinden şüphem yok konu. İkinci zarfın el yazısı cesur ve karakter doluydu, ama bana tamamen bilinmemişti. Biraz merakla açtım ve imzasına baktı, Beckenham. Şöyle oldu. Westcliff, Bournemouth, Salı akşamı. Sevgili Bay Hatteras, sana harika haberlerim var. Bu hafta kanıtladı benim için olağanüstü olaylı bir hikaye, ne düşünüyorsun? Benim babam aniden seyahat etmeme karar verdi. Tüm detaylar çok aceleyle yerleştiler. Bunu anlayacaksın, ne zaman Bay Baxter ile gelecek hafta Saratoga adlı buharlı gemisle Sydney'e yola çıkacağımızı söyleyeyim. Babam, Bay Baxter'a telgraf gönderdi, o da Londra'da, bu sefer biletlerimizi ayırtmak ve kulübelerimizi seçmek için günaydın. En büyük dileğimin senin bizimle gelmek. Bu imkansız mı? Yapamıyor musun? Düzenlemeler uymuyor mu? Karayoluyla Napoli'ye gidip katılacağız oradaki tekne. Bu Bay Baxter'ın önerisi ve belki de öyle elbette, yolda göreceklerim göz önüne alındığında, itirazım yok buna karşı çıkmak için teşvik ediyorum. Turumuz kapsamlı olacak. Ziyaret ediyoruz Avustralya ve Yeni Zelanda, oradan Honolulu'ya, oradan San Francisco'ya, Amerika Birleşik Devletleri üzerinden, Kanada üzerinden geri dönerek Liverpool. Bu ihtimalden ne kadar heyecanlı olduğumu ve hissettiğimi hayal edebilirsiniz, iyi şansımın büyük bir kısmını sana borçlu olduğumu düşünüyorum, size ilk kez tanıtan kişi. Saygılarımla, Beckenham. Mektubu 2. kez okudum ve sonra yatağıma oturup düşün. Bir şey kendiliğinden belliydi. Artık Nikola'nın nasıl olduğunu biliyordum. Cuma günü posta teknesinde yelken açacağımı fark ettim. Baxter yolcu listesinde adımı görmüş ve ona bildirmişti. Soyundum ve yatağa gittim, ama uyumadım. Çalışmakta bir sorunum vardı dışarı çıktı ve her zamankinden daha zor bir şey oldu. İşte genç Beckenham markisi, dedim kendime, babasının tek oğlu, bir büyük isim ve devasa mülkler, seyahat etmeye teşvik edildi temsiller.
Bir komplo vardı ki ben de buna engel olamadım. Genç adamın bir şekilde işin içinde olduğundan emin olmuştu. Ama yine de sonuçta, en iyi ihtimalle şüphelerim için bundan emin olma hakkı yok, sadece varsayımlardı. Şimdi soru şu, uyarı vermeli miyim Dükemi değil mi? Eğer yapsaydım, onu sebepsiz yere korkutuyor olabilirim ve oğlunun yolculuğunu durdurabilirdi. Ve eğer yapmazsam, her şey yoluna girdi yanlış, o durumda, masum bir araç olarak bir şey getirmeliyim, evine büyük ve kalıcı bir keder yaşattı. Saatler boyunca bunu çevirdim zihnimde defalarca soru soruyorum, nasıl davranacağımı bilemeyerek. Saatler monoton turlarını çaldı, sesler azaldı ve tekrar yükseldi sokaklar ve gün ışığı beni yeni karar verirken buldu. Onlara söylemezdim ama aynı zamanda 2 kat emin olurdum. Ben de o gemide yelken açtım ve yolculuk boyunca yanında kaldım genç adamın yanını hastalıktan korumak için. Kahvaltı zamanı geldi ve düşüncelerden yorgun bir şekilde yatağımdan kalktım. Hatta bir bet moralimi geri kazanamadı. Aşağı indim ve karşıdan geçtim. Hall tekrar rafı inceledi. Beni başka bir mektup bekliyordu. Ben yemek odasına oturup kahvaltı sipariş ettim. Bunu yaptıktan sonra yazışmama yöneldim. Kader beni kovalıyor gibiydi. Bu vesileyle mektup, çocuğun babası, Dük Glembart kendisi ve şöyle koştu. Sandwich Kalesi, Bournemouth, Çarşamba. Sayın Bay Hatteras, oğlum bana size onun haberini anlattığını söyledi. Gelecek hafta Avustralya'ya gidiyor. Bunun sebep olacağından şüphem yok, küçük bir sürpriz. Ancak bu bir ilginç bir durum kombinasyonu. 2 gün önce bir eski dostum Amberley Kontu'ndan mektup, bildiğiniz gibi, son birkaç yıldır yeni Güney Kolonisi'nin valisi olarak görev yaptı Galler, görev süresinin 4 dakika içinde biteceğini bana söyledi aylar içinde. Ama oğlumu 2 yaşındayken beri görmemiştir. Onun işin başında olmasını istiyorum koloniyi ziyaret ettiğinde. Bu yüzden bu acele. Beğenmeliydim onunla kendim birlikte olmaktan daha iyi bir şey yok. Ama şu işin İngiltere'de beni en büyük önem tutuyordu. Yine de gönderiyorum Bay Baxter da yanındaydı, güçlü yetkilere sahip ve eğer olması gerekiyorsa onlara yardımcı olmak için elinizde ne varsa, ekleme yapacaksınız maddi olarak zaten sana borçlu olduğum minnettarlığa borçluydum. İnan bana, sevgili Bay Hatteras, gerçekten senin, Glembart. Kahvaltım bitti, bu 2 mektubu da cevapladım. Bildirdim arkadaşlarımın aynı buharlı gemisiyle ayrılmayı düşündüm ve söz verdim gençlerin güvenliğini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağımı söyledim, yolcu zevki ve güvenliği. Sabahın geri kalanında sevgilime dönüşümü bildiren bir mektup göndermekle meşguldüm, kolonilere ve ayrılışından beri yaşadığım tüm maceraları ona anlatıyorum. Öğleden sonra, birkaç iş arkadaşıma veda ederek geçti Londra'da yaptım ve akşam son kez bir tiyatro. Ertesi sabah saat 11'e 5 dakika kala, Waterloo'da otururken buldum. West of England Express'inin 1. sınıf bir kompartımanında, Plymouth ve Avustralya'da. Platform aşırı kalabalık olmasına rağmen benim arabayı bu kadar uzağa bana götürdüm ve kendimi tebrik etmek üzereydim şansım, bir hamalı olay yerine gelip bir çanta karşı köşede. Bir an sonra, tam tren geldiği anda hareketle, bir adam arabaya atladı, hizmetçiyi bahşetti ve sonra bir sepeti rafın üzerine koydu. Tren istasyondan yarı yoldaydı. Sonra arkasını döndü ve şüphelerim doğrulandı. Doktor Nikola, arkadaşının kim olduğunu biliyor olsa da, çok etkilendi sürpriz. Bay Hatteras, diye bağırdı, bence bu, en çok hayatımda yaşadığım olağanüstü bir tesadüf. Neden? Sordum. Bugün Plymouth'a gideceğimi biliyordun ve bir anlık düşünce sana anlatmış olmalı ki, teknemim 8'de yola çıkarken, sabah ekspresine bineceğimden emin olurdum. Bu da beni oraya götürür 5. Nereye gidebileceğini sorsam dikkatsiz olmalı mıyım? Senin gibi, ben de Plymouth'u ziyaret ediyorum, diye yanıtladı, daha önce bahsedilen bir sepet, raftan inmiş ve bir Fransız romanı çiziyor ceketinin cebinden. Eski bir Hintli dostumun posta yoluyla eve gelmesini bekliyorum bu gece gelen tekne. Onunla buluşmaya ineceğim. Saratoga'da yelken açmayı düşünmediğini duyunca rahatladım ve birkaç nazik sohbetten sonra ikimiz de içeri girdik sessizlik. Çok şüpheliydim. O da çok temkinliydi yanına gelmeye dost canlısı. Clapham, Wimbledon, Surbiton gelip geçti. Weybridge ve Woking yıldırım hızıyla geçti ve hatta Basingstoke'a bile ulaşıldı tekrar konuşmadan önce. Arkamızdaki o istasyonda, Doktor Nikola dizinde daha önce bahsettiği sepeti ve açtı. Bunu yaptığında,
Doğu India Dock Road'da tanıştığım aynı devasa siyah kedi, gururla öne çıktı. Gündüz vakti kaba baktı, öncekinden daha büyük ve kesinlikle daha vahşi. Yapmam gerektiğini hissettim, kuyruğundan tutup dışarı fırlatmaktan en çok hoşlanıyordu pencerenin penceresinden. Nikola ise bunun için eğleniyor gibiydi. En olağanüstü sevgi. Bu muhteşem adamın büyüleyici gücü o kadar büyüktü ki, zamanında Andover kavşağına vardık, konuşması beni oldukça uyandırmıştı kendim, ona olan önceki güvensizliğimi unutturdum ve bana olanak sağlamıştı kendime bu tren yolculuğunun en keyifli seyahatlerden biri olduğunu söylemek hiç girişimde bulunmamıştı. Salisbury'de gemiye öğle yemeği sepetleri götürdük. Yanında 2 şişe şampanya, yoldaşım, güçlü itirazlarıma rağmen ödemekte ısrar ederdi. Tren, büyüleyici vadide ilerlerken, Wilton, Dinton ve Tisbury gibi minyatür kasabalarda birbirimize söz verdik. Gerçekten iyi bir dostlukla ve Exeter'e ulaşıldığında dost canlıydılar, dünyayı birlikte dolaşacak kadar yetenekli. Arkamızda Exeter vardı. Uykulu hissetmeye başladım ve şu anda derin uykuya daldım. O talihsiz yolculuğu artık hatırlamıyorum ve aslında hiçbir şey hatırlamadım. Ta ki Plymouth'taki Ship and Vulture Hotel'in 37 numaralı odasında uyanana kadar. Güneş ışığı Venedik panjurlarının arasından süzülüyordu ve tombul, pembe yüzlü, gri saçlı bir beyefendi yanında duruyordu yatağımda, bileğimi elinde tutup sakin bir şekilde beni inceliyordu. Bir hastane kıyafeti giymiş bir hemşire yanında duruyordu. "Sanırım şimdi işe yarar," dedi tombul ellerini ovuştururken birlikte, "ama öğleden sonra boyunca etrafa bakacağım." "Bir dakika," dedim zayıfça. Çünkü bir sesin üzerinde konuşacak kadar güçsüzdüm fısıldayarak. "Nerede olduğumu ve sorunun ne olduğunu bana söyleyebilir misin benimle mi?" "Bunu yapabilmeyi çok isterim," diye yanıtladı doktor. "Bence dürüst olmamı istiyorsan, uyuşturuldun ve neredeyse olağanüstü zeki bir kimyager tarafından zehirlenmişti. Ama ne uyuşturucu ve zehir vardı. Sana kim verdi ve nedeni bunu yapmak, sana söyleyebileceğimden daha fazlası. Öğrendiklerimden otel sahipleri, tren istasyonundan buraya getirildiniz. Dün gece arabada sizi bulan bir beyefendi tarafından taksi yaptı Londra'dan aşağı indiğin bir uçuş. Çok meraklıydın bana gönderilen ve bu hemşirenin sağladığı bir durum. Artık her şeyi biliyorsun konuda. Bugün hangi gün olduğunu söyledin? Cumartesi, kesinlikle. Cumartesi, ağladım. Bunu gerçekten demiyorsun. Sonra, Allah aşkına, kaçırdım sonuçta Saratoga. Al, kalkmama izin ver. Ve aşağıda onlara söyle polis müfettişini çağırmak için. Sorunun altına inmem gerekiyor bu. Yatakta doğruldum ama uzanmaktan çok memnundum. Ben doktor. Beni ne zaman yolculuk için hazır hale getirebilirsin? Kendine 3 gün dinlen ve sessiz ol, diye yanıtladı ve göreceğiz ne yapabileceğimizi. 3 gün mü? Kıtayı geçmek için 2,5 gün, 5 ve yarım, diyelim ki 6 gün. Güzel. Napoli'de tekneye yetişeceğim. Sonra, Doktor Nikola, eğer gemideyseniz, tahmin ettiğim gibi, dikkatli olmanızı tavsiye ederim.